Başlamak eğlenceli, zor ama eğlenceli, sürdürmek daha zor. Çünkü eğlencesi biraz azalıyor. Hakikaten girişimciliğin bence en önemli özelliklerinden bir tanesi biraz inatçı olmanız, biraz azim. Yani bir şey olmadı diye erken pes ederseniz zaten geçmiş olsun. Vivense'nin hikayesi ilginç. Şu anda daha unicorn olamadık, onu söyleyeyim. Yine de unicorn olmaya yaklaştık. Birkaç yılımız kaldı diyebilirim. IKEA 100 yıllık falan bir marka galiba. En son ciroları 50-60 milyar dolardı. Yani bir 10 senemiz var bence. Ama 10 sene sonra daha netleşir. 10 senede geçme potansiyeli var ama onu söyleyeyim. O çok net. Vivense'nin DNA'sı buna müsait. Çünkü IKEA kendi bir koleksiyonu var. O koleksiyonu ürettiriyor, spesifik yerlerle anlaşıyor vesaire. Ama Vivense aslında baktığınız zaman açık bir platform. Bizde 1000 tane üretici var, yarın 2000 tane olacak. Satış noktalarını veya showroomları çok hızlı büyütebiliyoruz. Online'ımızı çok hızlı büyütebiliyoruz. Diğer ülkelere genişlememiz çok daha hızlı olabiliyor. Bence DNA'mız buna müsait ama 10 sene sonra bunu başarıp başaramamak tamamen buradaki bizim yönetim ekibinin, buradaki arkadaşların kabiliyetiyle ilgili. ...1980'de doğdum. Boğaziçi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Kurumsal hayat tecrübem oldu. Yapı Kredi'de IT departmanında başladım çalışmaya. Sonra ev arkadaşım Ömer'le beraber ilk girişim maceramı yaşadım 2006 yılında. O dönemde televizyon ürünlerinde görünen ürünleri satmak adına ekrandaki.com isimli bir girişim başlatmıştık. Bir sene uğraştık onunla. O zaman için cebimde bir 20 bin lira biriktirdiğim param vardı. Onu harcamış olduk. Arkadaşım da hakeza benzer şekilde. Bir yere vardı ama bizi taşıyacak kadar bir yere varamadı. Daha sonra kurumsal hayata devam ettim. Accenture'da, McKinsey'de çalıştım. Türk Hava Yolları'nda çalıştım proje yöneticisi olarak. Rocket Internet, Alman merkezli yatırım firması Türkiye'de ev kategorisinde bazı girişimler yapmak istedi. Artı diğer kategorilerde de. Bu girişime bir founder aradıklarını söylediler. Benimle görüştüler. Benim zaten hayalimdeki işti. Risk almadan profesyonel bir girişimcilik yapacaktım. Ve ona direkt başladım. 2012 yılında bu işle uğraştım. Ve çok da keyifliydi aslında. Danışmanlık tecrübemin üzerine Rocket Internet'ten, global bir e-ticaret firmasından e-ticaretin matematiğini öğrenmiş olmam çok büyük bir fırsat oldu. Ama talihsizlik, Rocket Internet Türkiye'den 2012 sonunda çıkma kararı aldı. Ve o süreçte ben dedim ki ben tekrar profesyonel hayata dönmeyeyim. Girişimciliği çok sevdim, yatırım arayacağım ve sadece mobilya özelinde bir iş yapacağım. Çünkü Westwing ev ürünleri üzerine bir siteydi. Mutfak eşyası, ev tekstili, dekorasyon, mobilya satıyordu. Mobilya satarken Westwing'de Türkiye'de İnegöl'ü keşfettik aslında. Yoldan geçerken işte köfte yediğimiz bir yer olarak biliyorduk. Ama muazzam bir mobilya üretim merkezi olduğunu gördük. Binlerce üretici var. Muazzam bir lojistik ağı var. Herkes mobilyayla uğraşıyor. Dedik ki biz buraya odaklanalım. Yani çünkü büyük mobilya, internette satması zor, lojistiği zor. Bunu da doğru dürüst yapan yok. Küçük ürünleri, işte ev tekstili, mutfak vesaire gibi ürünleri herkes yapıyordu o dönemde. Birçok da site vardı ama büyük mobilyayı satan site çok yoktu. Vivense ismini ortaya koyduk. Ben bir kendime zaman vereyim 3 ay kadar. Bu 3 ay boyunca yatırım arayacağım. Eğer yatırımcı bulursam bu işe devam edeceğim. Yatırımcı bulamazsam da artık nasip değilmiş deyip mecbur kurumsal hayata dönmek zorundayım. Çünkü kendimi finanse edecek bir kaynağım yok. O dönemde Trendyol'un başında olan Evren Bey vardı, yönetim kurulu başkanı. Demet Mutlu, sonra Cem Sertoğlu. Türkiye yatırım ekosisteminde o dönemde bilinen insanlar, onlarla görüştüm. İşte Sidar Şahin, Peak Games'ten tanıdığımız, onunla görüştüm. Evren Bey, Cem Bey bir grupla beraber yabancı birkaç yatırımcıyı da dahil ederek yatırım yapma kararı aldılar ve biz 2013'ün ocağında start verdik. Evren ve Demet'in o zamanki Bebek'te bir evlerinde böyle ahşap bir masa üzerinde oturup ilk projelerimizi, işte satışı nasıl yapacağız, marketingi nasıl yapacağız, bu işi nasıl büyüteceğiz, bunları konuşmaya başladık. İlk yatırım aldık 2013 Mart'ta Bebek'te, Starbucks'ın hemen karşısında böyle minik bir ofiste. IKEA'dan bir arkadaşın masası vardı. İkinci el o masayı aldık. Etrafına 3 arkadaş, Filiz, Neslihan, ben oturduk, başladık çalışmaya. 1 Mart'ta siteyi açtık. 2013 18 Mart'ta ilk satışımızı yaptık. İlk reklam verdiğimiz gün. O bizim açımızdan çok güzel bir şeydi. Hatta hatırlıyorum, Bursa'dan Enver Bey diye birisi bir lambader almıştı. İlk sattığımız ürün, şunu aslında fark ettik. Sattığımız ürün çok fazla böyle internette kolay satılabilecek basit bir lambader değildi. Oldukça stil sahibi, biraz da pahalıca bir üründü. Tamam dedik, bu iş olacak ve ondan sonra iş zaten hızlandı.
13 Nisan'ında yeni bir yatırım aldık Aslanoba'dan. Daha sonra sene sonunda işte Can Yüceoğlu devreye girdi. Ondan yatırım aldık. Daha sonra Early Bird fonu devreye girdi. 2018 yılına kadar 25 milyon dolar yatırım aldık. Her sene işi biraz daha büyütüyoruz. Yeni fundingle uğraşıyoruz. O dönem e-ticaret çok yeni. Yatırımcılar tabii biraz daha mesafeli yaklaşıyordu. Bir 3 yıllık finansmanı verip 3 yıl işi büyütmeye odaklanamıyorduk açıkçası. Genelde 1 yıllık finansmanlarla işi büyütüyorduk. Biz mobilya sattığımız için ürünü sattığımız zaman kargoya verip gönderemiyoruz. Koltuk takımı satıyoruz. O ürünün nakliyesiyle ilgili İnegöl'de nakliyeci arıyoruz. Gittiği yerde işte teslimat yapacak birini arıyoruz. Eğer ürün yatak odası takımı gibi bir ürünse kurulumcu arıyoruz. Her sipariş için tek tek uğraştık. Bunun sonucunda da gitgide her ilde bizim sürekli çalıştığımız lojistik partnerleri oluşmaya başladı. Kimisi diyor ben parayı almadan bu işi yapmam diyor vesaire. Oldukça zahmetli ve tempolu bir dönem geçirdik. 2015 yılında baktık ki büyük mobilyayı satmak online'da kolay değil. Call center'da insanları ikna etmeniz gerekiyor. İnsanlar bazen ikna olma ihtiyacını gidermek adına ofise kadar geliyorlar. Bebek'teki ofisimizi biz 3-4 ay sonra çıkmak zorunda kaldık. Çünkü bir odaya sığmamaya başladık. Sonra Loft'ta böyle 1+1 bir stüdyo daire kiraladık. Orada başladık çalışmaya. Orası da bir 10 ay sürdü. 20 kişi falan olduğumuzda artık oraya sığmadık. Bu sefer Beytem'e taşındık. Beytem Plaza'ya. 300 metrekare güzel bir yer kiraladık. Bizim katta Ernst Young vardı. Onlar taşınmıştık. Onlar taşınınca biz orayı da kiraladık. Dedik ki burayı biz minik bir showroom yapalım. Orayı showroom yaptık. 2 tane de iç mimarımızı koyduk. Baktık ki müthiş bir ilgi var. Showroom da çok ufak bir yer. Sonra biz dedik bu iş showroom olmadan olmayacak. Yeni showroomlar açmaya başladık. Biraz daha düzgün bir yer kiraladık. O dönemde Ankara'da Neşet Türe isminde bir iç mimar. Ona gittim, anlattım projeyi. İlk konsept tasarımımızı o zaman Neşet Bey ile ortaya çıkardık. Şu anki bütün showroomlarımızdaki bizim o meşe kaplamalı bar masası, bizim o demir separatörlerimiz, kumaşlığımız, birçok unsur hala o ilk günkü 2016'daki Neşet Bey'in o ilk konsept tasarımından ortaya çıkan unsurlar. Ankara'da ikinci showroom açtık 2016 başında. Ondan sonra İzmir'e açtık. Şu an 86 tane showroom'umuz oldu. İnegöl'de biz üreticilerle anlaşıyoruz. Onlarla teslimat süreçlerini yürütmeye çalışıyoruz ama tabii zorlu süreçler. Çünkü oradaki üreticiler genelde küçük, orta boy üreticiler. Herhangi bir dijital sistem kullanmıyor. Sipariş geldiği zaman telefonla arıyorsun. Adam işte ürünün üstüne keçeli kalemle ambalajın üstüne gideceği adresi yazıyor vesaire. İlk 3 senemiz, hatta 4. seneyi de dahil edebiliriz. Biraz amatör geçti. O süreçte mutsuz ettiğimiz müşteriler de olmuş olabilir. Lafı açılmışken parantez içinde onlardan da özür dileyelim ama hani Vivense gibi bir markanın, globale giden bir markanın yaratılmasında onlar da bir katkı vermiş oldu aslında. Açıkta bıraktığımız bir konu yok. Bu anlamda ciddi bir ekibimiz var. Yani sadece müşteri hizmetleri ekibimiz şu anda 100 kişinin üzerinde. Sahada kendimize ait bir satış sonrası hizmet ekibimiz var. Tedarikçileri daha iyi kontrol etmek için bu sene mesela kalite ekibi kurduk. Şu anda 30 kişiye yakın sadece kalite konusunu takip eden, ürün kalitesini, oradaki süreçleri, üreticileri denetleyip ürünlerle ilgili gelişme alanlarını ortaya koyan öyle bir ekibimiz var. Vivense'yi ilk açtığımızda 900 ürün vardı. Şu anda 400 bin ürüne ulaştık. 1000'in üzerinde aktif üreticimiz var. Şu anda İnegöl'de 4 tane depomuz var. Toplam depo büyüklüğümüz 150 bin metrekareye yaklaştı. İnegöl dışında 26 ilde depolarımız var. Ve biz Türkiye'nin 65 iline kendi ekiplerimizle teslimat yapıyoruz. Geçen sene 1 milyonun üzerinde ürün teslimatı yaptık. Bizim siteye şu anda 15-20 milyon arasında bir ziyaretçi geliyor. Bu sene hedefimiz 1,5-2 milyon civarında bir teslimat yapmak. Her sene yatırım almadan önce hakikaten belki de 3-4 ay zor bir dönem geçirdik. Çünkü o yatırımı alamama ihtimalin de var. Alamadığı zaman bütün planlarını değiştirmen gerekiyor. Pahalı bir iş e-ticaret. Hani kenardaki 3-5 kuruşla veya kişisel birikimlerle yapılabilecek bir iş değil. Oradaki şansım aslında benim Evren gibi e-ticareti zaten çok iyi bilen insanların sistemin içinde olması ve her sene o funding süreçlerini çok iyi yönetmeleri, beni de o konuda çok desteklemeleriydi. 2018'de sürece Türkiye'nin en büyük private equity firması girdi. Aktera, büyük ortak, büyük yatırımcı olarak. Ondan sonra biz daha da rahatladık. 2020 Aktera yatırımını Vivense markasını globale taşımak için aldık. Zorlandığımız dönemler her zaman oldu. Mobilya hakikaten zor bir segment. Arka planda üreticinin ürünü zamanında üretmesi, düzgün üretmesi, eksiksiz üretmesi, o ürünü alıp müşteriye kadar sağlıklı bir şekilde teslim edebiliyor olmak, düzgün bir şekilde kurabiliyor olmak çok zahmetli. Ürünü taşırken bir tarafı hasar alabiliyor. Kurarken arkadaşlar vidayı, matkabı belki fazla bastırıyor vesaire. O anlamda kolay değil.
girişimciliğin bence en önemli özelliklerinden bir tanesi biraz inatçı olmanız. Biraz azim. Bir şey olmadı diye erken pes ederseniz zaten geçmiş olsun. Şimdi herhalde 5-6 kere kapatırdık şirketi. İlk büyük depoya taşındığımız zaman İnegöl'de büyük bir kriz yaşadık. Depoya taşındığımız gün depodaki arkadaşlar dedi biz işi bırakıyoruz çünkü çok yoğun bilmem ne. Bir anda ne yapacağız? Elemanlar gitti. Onları ikna etmeye çalışıyoruz. Depoda birçok şey eksik. İlk defa yaptığımız için bir sürü acemiliğimiz var vesaire. Olağanüstü zor bir dönemdi ama ne yaptık? Orada gece gündüz çalışarak bu sorunları aşmayı başardık. Fiyat anlamında süper iddialıyız. Bu konuda çok netim. Özellikle büyük mobilyada. Diğer modüler mobilyada da çok güçlüyüz. Şu andaki hedefimiz de Vivense'yi global bir marka haline getirmek. Şu anda İngiltere'de tohumlarını attık. İlk showroom'umuzu açtık. İkinci showroom'umuz bu sene içinde açılıyor. Üçüncüyü kiraladık. Şu anda 25 kişilik bir ekibimiz İngiltere'de bilfiil çalışmaya başladı. Ofisimizi açtık. Ürünler Türkiye'den gidiyor. Oradaki prensip kararımız net. Ürün tedarik merkezi Türkiye ve buradaki ürün gamımızı biz dünyaya açacağız. Bu Vivense çatısı altında. Koltuk takımını biz artık Londra'da da satıyor olacağız. Yarın Berlin'de de satıyor olacağız. Bir sonraki çeyrekte veya işte 2022'nin belki ikinci çeyreğinde Fransa'da da satıyor olacağız. Ürün gamı, ürün servisimiz tek bir servis. Hem teknoloji anlamında hem de ürün kataloğu anlamında. Ve bu bütün dünyada standart olacak. Almanya sitesinde açmaya çok yakınız. Biz globalleşme adına IT altyapımızı komple yeniledik. Şu anda teknoloji ekibimizin 25-30 kişilik bir ekibi tamamen buna odaklanmış durumda. Vivense'nin hikayesi ilginç. Westwing'i ilk kurduğumuz zaman Almanya'dan bize dediler ki Westwing ismi eğer sizin pazarda çok uygun değilse başka bir isim bulabilirsiniz dediler. Ve biz o dönemde bazı isimler araştırmıştık. Vivense de İtalyanca vivente kelimesinden türetilme bir şey aslında. Vivente de yaşam demek. Aslında enerjisi güzel o anlamda. Sonra dedik ya Westwing kalsın. Çünkü hani o global bir marka var. Onun biz buradaki temsilcisi olalım. Yeni bir marka yaratmayalım. Ama Vivense'yi de nedense almamıştık. Çünkü karar verilmediği için. Sonra ben bu işi kurmaya karar verdiğimde dedim ki ya acaba dedim Vivense.com alındı mı? Çünkü ismi seviyordum. Baktım alınmamış. Dedim hemen alayım. Girişimciliğe hevesli arkadaşlar için. Olaya çok fazla o rakamlar üzerinden motivasyon sağlıyorlarsa muhtemelen doğru noktada olmayabilirler. Çünkü benim hep motivasyonum bir şeyi inşa etmek üzerineydi. Yaratıcılık mı, özgüven mi? İkisi de bence bir girişimcide çok da olması gereken şeyler değil. Hatta belki de olmaması gereken şeyler. Olması gereken bence akıl. Yani datayı doğru analiz edebilmek, inatçı olmak, bir şey olmadı diye pes etmeyip onu başka şekilde denemeye çalışmak ve inanmak. Girişimcinin yaşından ziyade mesela biz 2016'da başladık. O zaman aklımız var mı? Var. Enerjimiz var mı? Var ama deneyimimiz eksik. Orada çuvalladık. Dolayısıyla deneyim de yaşla oluşuyor biraz. Enerji gerekiyor. Hani bazen gece 12'ye kadar bir şeyleri tırmalayabilmek, hafta sonlarınızı bu işe ayırabilmek ve o da bazen ileri yaşlarda zor olabiliyor. Dolayısıyla ideal girişim yaşı herhalde 30-45 arası falan derim ben.